Radyo serimizin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mert Gönenç. Bugün yine sizleri benimle birlikte farklı bir konuya, gezintiye çıkarmak için buradayım. Dünya tarihi birbirinden farklı sayısız yaşanmış garip olayın ve her birinin öyküsünün birleştiği büyülü bir doku gibidir. Bu yaşanmış gerçek öyküler içlerinde hem bilinen hem de keşfedilmeyi bekleyen onlarca farklı detay barındırır. Bu yüzden yaşanmış garip olayları sadece yüzeysel olarak incelerseniz çok şey kaçırmış olursunuz. Ama biraz daha dikkatlice bakarak doğru bir yolculuğa çıkıp onu detaylıca incelerseniz kendinizi gizemli ve çözülememiş olayların ortasında bulabilirsiniz. Tarihin karanlık sayfalarında yer alan bu olaylar kayıp uygarlıklardan antik hastalıklara, gizemli varlıklara kadar uzanır. Ben bu programda sınırlı süre nedeniyle kuşkusuz belli bir olayı detaylı incelemeyeceğim ama çeşitli yaşanmış gerçek garip olayların örneklerine sizlerle birlikte göz atacağım. Bu yolculukta neyin olduğunu herkes kendince anlamaya çalışacak. Kendince diyorum çünkü hala somut bir açıklama gelmeyen ve garip gerçekliklerini koruyan olaylar bunlar. Şimdi isterseniz vakit geçirmeden bu gizemli yolculuğumuza başlayalım. Dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen garip olaylardan bahsetmeye geçmeden önce parapsikolojiden yani paranormal, normal olmayan olayları, güçleri ve yetenekleri inceleyen tartışmalı bir bilim dalının varlığından kısacık da olsa hiç bahsetmeden olmaz. Parapsikoloji çalışma alanında olan olguların net bir tanımı ve nitelendirmesi olmadığı için bu olgular genellikle parapsikolojik fenomenler olarak ele alınmaktadır. Burada bahsettiğim parapsikolojik fenomen, doğal yasa veya olağan duyusal yetenekler dışında fiziki gözlemle elde edilen bilgilerle açıklanamayan çeşitli olay türlerinden herhangi biri anlamındadır. Parapsikolojik olaylar insanlık var olduğundan beri anlatılır. Özellikle ilk çağlarda pozitif bilimin gelişmemiş olmasından dolayı bireyler yaşadıkları çoğu olayı ilahi bir güce bağlamış veya anormal bilişsel süreçler olarak değerlendirmiştir. Bu durum bilimi ve tekniğin ön plana çıkmaya başladığı 18. ve 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu garip olaylar için insan bilincinin ve zihninin bir ürünü olması, kendisiyle bilinçli varlıklarla ve başka bilinçli varlıklarla etkileşime girebilme durumu, fiziki yasaları ve maddenin mekanik etkileşimi dışında bilgiyi ortaya çıkarması, uzay, zaman ve nedensellik gibi temel bilimsel önermelerin herhangi birini veya tamamını bir şekilde ihlal etmek gibi belirttiğim tüm bu koşullara uyan olaylar mistik, mucizevi ve paranormal olarak adlandırılır. Bu terimler sıklıkla eş anlamlı olarak kullanılsa da her biri anlam bakımından farklıdır. Fakat hepsi genel bir kategorinin alt başlıklarını inceleyen terimlerdir. Bu genel kategori ise parapsikoloji olarak ele alınabilir. Bu konuya merakınız varsa tarihte parapsikolojiyi kapsamlı inceleyen Freud, Jung, Janet gibi psikanaliz kuramı savunucularının çalışmalarını okuyabilirsiniz. Şimdi sırada dünyanın çeşitli yerlerinde konuşulan, gizemlerini koruyan garip olaylar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1982 yılında Coronado Oteli'nde otele siyahlar giyinmiş bir kadın geliyor ve kaydını yaptırıyor. Eşini beklediğini söylüyor. Eşini uzun süre bekleyen bu kadın merdivenlerde ölü bulunuyor. Bu ölümün ardından otele de kadının beklediği eşi hiçbir zaman gelmiyor. Kadının ölümünden sonra otel çalışanları ve otele gelen misafirler merdivenlerden siyah giyinmiş oldukça soluk benizli bir kadının yukarıya doğru çıktığını aktarmış. Bu hikayeden dolayı otele gelip kalan yazarlar da benzer ürkütücü ve açıklanamayan durumlarla karşılaşmışlar ve onlar da bir kadının yukarıya doğru çıktığını görmüş.
İspanya'nın Belmez kasabasında 1971 yılında başlayan bu esrarengiz olay, Maria ile Juan çiftinin mutfak zemininde bir leke görmesiyle başlar. Ertesi gün geldiklerinde lekenin bir yüz şeklini aldığını görürler. Ve Maria lekeyi silmeye çalışır fakat başarılı olamaz. Sonrasında zemini kırıp üzerine yeni bir beton dökerler ve bir hafta sonra aynı yüz yine bu betonda belirir. Aile bu durum karşısında büyük bir dehşete kapılıp yeniden betonu parçalamaya karar verseler de yetkililer tarafından beton incelenmek üzere alınır ve götürülür. O sırada evde de inceleme başlatılır. Evin altında 1200'lere ait kafası olmayan yığınlarca iskelet bulunur. Bir türlü bu yüzlerin gizemi de çözülemez ve evin çeşitli bölgelerinde farklı yüzler ortaya çıkar. Bu yüzlerin ifadelerinin de bakan kişiye göre değiştiği düşünülmektedir. Bazıları gülümser gibi bakarken bazıları sinirli bakar. Araştırmacılardan biri de evde araştırma yaparken 4 farklı zamanda birinin ensesine dokunduğunu ve döndüğünde de bir karaltıyı gördüğünü söylemiştir. Fakat yıllar sonra ortaya çıkmıştır ki bu duvardaki yüzlerin hepsi evin oğlu Diego'nun boya ve asitle çizdiği yüzlerden ibaretmiş. Fakat uzun süre turist toplaması açısından gerçeği kimseye söylememişler. Fakat evin altında bulunan iskeletlerin ve ruhların sırrı hala çözülebilmiş değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1910'da açılan Waverly Hills Hastanesi'nde tüberküloz hastalarının tedavisi yapılıyordu. O yıllarda hastalık iyice yaygınlaşmıştı ve sadece 400 kişilik yatak kapasitesi bulunan bu hastane, kapasitesinin 3-4 katı üstünü karşılamaya çalışıyordu. Bu kadar çok hastaya özenle bakamayınca hastalıktan ölen kişilerin sayısı da hızla arttı. Zaten tüberküloz tedavisi de insanlık dışı bir şekilde yapılıyordu. Hastanede tüberküloz yüzünden 63 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Hastalığın tedavisi bulunduktan sonra hastane bir yıl kapalı kaldı. Sonrasında da akıl hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. İddialara göre hastane çalışanları akıl hastalarına işkence ediyordu ve işkence sırasında ölen hastaların cesedi hepsi hastanenin içerisinde bulunan ve beden tüneli ismi verilen bir yere götürülüyordu. Hastanede yaşanan bir diğer skandal olay ise 502 numaralı odada intihar eden 2 hemşireydi. Tüm bu olaylardan sonra 502 numaralı oda ve beden tüneli başta olmak üzere hastanede pek çok paranormal olayla karşılaşılmış. Bir anda gelen çığlık sesleri ve iniltiler haricinde odaları gezen ziyaretçiler de onlara birinin temas ettiğini söylüyor. İnanışa göre başta tüberkülozdan ölen kişilerin sonra da akıl hastaları ve hemşirelerin ruhlarının hala hastanede dolaşıyor olması. Kanada'nın en büyük otellerinden birisi olan Banff Springs Oteli, perili otel olarak biliniyor. Hikayesiyle oldukça ürkütücü olmasına rağmen popüler bir tatil köyü olarak hizmet sunuyor. Bu oteli perili yapan tek bir olay da yok, birkaç olay bulunuyor. Bunlardan ilki balo salonunda dans ederken gelinliğinin eteği yanan bir gelin alevlerden kaçarken merdivenden düşerek boynunu kırıyor. O günden sonra balo salonunda dans edilirken hafif yanık kokusu geldiği kaydedilmiş. Bunun haricinde merdivenlerin orada beyaz bir karartı görüldüğü de pek çok müşteri tarafından yetkililere bildirilmiş. Otele ait diğer bir hikaye ise 873 numaralı odada kalan bir ailenin öldürülmesiyle alakalı. İşlenen cinayetten sonra odanın kapısı tuğlayla örüldü ve bir daha hiç kimse oraya girmedi. 873 numaralı odanın bulunduğu koridorda ailenin hayaleti görülüyor, o yüzden genellikle kimse o katı tercih etmiyor.
15 Aralık 1900 yılında İskoçya'ya giden bir buhar gemisi Flannan adalarında faaliyet göstermesi gereken bir deniz fenerinin iyi çalışmadığını fark etti. Kurul hemen ne olduğunu anlamak için uzak İskoç adasına bir yardım gemisi gönderdi. Oraya vardıklarında deniz fenerinde çalışması gereken 3 adamı bulmayı bekliyorlardı. Ancak adanın hiçbir yerinde bulamadılar. Gizem başından beri rahatsız ediciydi. Deniz fenerinin bayrak direğinde bayrak yoktu. Deniz fenerinin malzeme kutularından hiçbiri olması gerektiği gibi yeniden stoklamak için iskelede bırakılmamıştı. Yardım için komplekse ulaştıklarında giriş kapısını kapalı, yatakların içinde çarşafların toplanmamış ve dinlenme odasının saatinin durmuş olduğunu buldular. Temizlenmiş ve yeniden doldurulmuş ancak içeride zararsız bir şekilde duran lambaları da buldular. Deniz fenerinin ortadan kaybolan personeli nereye gitmişse lambaları da yanlarına almayı düşünmemişlerdi. 3 bekçinin hiçbir zaman izi bulunamadı. 20 Ağustos 1966'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ulaşılması zor bir tepede uçurtma uçuran genç bir çocuk 2 erkeğin cesetini buldu ve polise bildirdi. Ancak zorlu arazi nedeniyle tepeye ancak ertesi gün çıkabildiler. Polis ve itfaiyeciler geldiğinde çok garip bir sahne buldular. 2 adam birbirinin yanında yatıyor ve kısmen çimlerle kaplıydı. Tuhaf olan kısım her iki ölü adamın da resmi bir takım elbise, su geçirmez bir ceket ve kurşun bir göz maskesi giymesiydi. Tepede su geçirmez ceket veya kurşun göz maskesi giymeleri için herhangi bir mantıklı sebep yoktu. Daha da gizemli olanı ise içinde Portekizce zamanlı talimatların yazılı olduğu küçük bir not defteri bulunmasıydı. Talimatların İngilizceye kabaca çevirisi şöyleydi: 16.30'da belirtilen yerde olun, 18.30'da kapsülleri yutun, etkisinden sonra metalleri koruyun, maske sinyalini bekleyin. Woolpit kasabası ten renkleri yeşil olan 2 çocukla tanınıyor. Hikayesi ise yaklaşık 900 yıl öncesine dayanmakta. Dış görünüş olarak kasaba halkından oldukça farklı olan bu 2 çocuk kasabada bir anda ortaya çıkmış. İkisi de farklı bir dil konuşuyor ve sadece çiğ fasulye yiyorlarmış. Zaman içinde erkek olan çocuk hastalanıp ölmüş ve kız tek başına kalmış. Kasaba halkı zaman içerisinde ona İngilizce öğretmiş ve nereden geldiklerini sormuşlar. Kızın cevabı ise oldukça ilginçmiş. Güneşin doğmadığı, alacakaranlık bir yer olan St. Martins topraklarından geldiklerini söylemiş fakat Woolpit'e nasıl ulaştığını bir türlü hatırlayamamış. Tek hatırladığı babasının en son hayvanlarını beslediğiymiş. Onca araştırmaya rağmen bu yeşil renkli çocukların nereden geldikleri bir türlü çözülememiş. Sadece ortaya birkaç görüş atılmış fakat hiçbiri kanıtlanamamıştır. Bunlardan en önemlisi ise bölgede bulunan arsenik yataklarının zehirlenmeye sebep olması. Çünkü zehirlenmede bilinen en yaygın semptomlardan akli dengenin yitirilmesi ve ten renginin yeşile dönmesi. Temmuz 1518'de bir kadının Alsace şehrinde durduramadığı bir dansa başladığı bildirildi. Sokaklara çıktı ve günler boyu hiç durmadan dans etti. Çok geçmeden diğer insanlar da sokaklarda ona katılarak dans etmeye başladılar. Toplam dans durumu çok dikkat çekici ve çok garip bir kitlesel histeri olayına dönüştü. Durumu belgeleyen kayıtlara dayanarak tarihçiler bugün dans vebasına 50 ile 400 kişi arasında insanın katıldığını tahmin ediyor ve bu haftalar boyu sürdü. Bu vebanın neden meydana geldiği konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. En yaygın teori bunun stres kaynaklı kitlesel bir histerinin tezahürü olduğu yönünde. Bir diğer teori nüfusun çiftçilik yaptıkları ve besin olarak kullandıkları çavdarın içindeki mantarlar nedeniyle zehirlendikleri yönünde. Bazıları tüm bu dansın dini bir açıklaması olup olmadığını bile sorguluyor. Bazı tarihçiler haftalarca süren bitmek bilmeyen dansın ardından onlarca hatta yüzlerce insanın yorgunluktan öldüğünü iddia eden belgeler bulmuşlar. Ancak bu vebanın ve başlangıcının tam nedenleri ve sebepleri
muhtemelen hiçbir zaman bilinmeyecek. ...5 Aralık 1945'te Amerika Birleşik Devletleri donanması için uçan 5 torpido bombardıman uçağı, Florida kıyılarının hemen dışında bir görevdeyken tamamen kayboldu ve bir daha hiç haber alınamadı. Uçuşun bir noktasında ilk uçaktaki ana navigatör, grubun nereye gittiği konusunda dezoryantasyon yaşadı ve ana karaya dönüş yönlerini kaybetti. Birçok teori atıldı bu konuyla alakalı olarak. Bazıları Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki zor durumun bu uçakların kaybolmasına neden olduğunu söylüyor. Ne yazık ki uçaklar bir daha hiç görülmedi ve o gün bu 5 uçakta görev yapan 14 kişi sonsuza dek kayboldu. İşleri daha da kötüleştiren, kayıp erkekleri aramak için bir arama kurtarma görevine gönderilen Martin Mariner uçan teknesinin de 13 mürettebatı ile birlikte kaybolmasıydı. Donanma resmi olarak uçağın arama sırasında havada meydana gelen bir patlamada kaybolduğuna inanıyor. ...22 Kasım 1987 gecesi Chicago, Illinois'teki televizyon izleyicileri oldukça ilginç bir olaya tanık oldular. Kimliği hiçbir zaman belirlenemeyen bir kişi şehirdeki yayın sinyalini ele geçirdi. İstasyon bir spor bölümünün ortasındayken aniden bir Max Headroom maskesi takan ve metal bir panelin önünde düzensiz bir şekilde sallanan bir kişi ekranda belirdi. Video hacklenmesiyle birlikte yüksek bir uğultu sesi duyuldu ve bu tam 17 saniye sürdü. 2 saat sonra ikinci ve çok daha büyük bir ihlal meydana geldi. Bu bir Doctor Who bölümünün yayını sırasında oldu. Kanalın o sırada nöbetçi mühendisleri yoktu çünkü sadece hazır programları yayınlıyorlardı. Bu yüzden bu sefer toplamda 90 saniyeden fazla sürdü. Dünyanın farklı bölgelerinden bilgileri aktarmaya çalıştığım ve birçoğu gizemini de koruyan bu garip olaylara bir program süresinin el verdiği kadar daha pek çok örnek verilebilir. Şimdi içinizde bu konulara ilgi duyanlara özel, paranormal olayların işlendiği dikkat çeken bazı film örneklerini paylaşarak devam ediyorum. Birinci örneğimiz The Sixth Sense, 1999 yılında çevrilen 6. His filmi. Bir çocuk psikiyatristi olan Dr. Crow yıllar önce bir saldırıya uğramış ve hayatı değişmiştir. Son ilgilendiği hastası 6 yaşındaki bir erkek çocuğu olan Cole Sear'ın bir sırrı vardır. Çok az insana nasip olan bir yetenekle kutsanmış ya da lanetlenmiştir. Ölmüş ama huzur bulamamış insanların etrafımızda dolaşan hayaletlerini görüp onlarla konuşmaktadır. Crow, güçlerinin sınırlarını bilmediği ve anlayamadığı için korku içinde olan Cole'un yalnızca sırrını paylaşan tek kişi olmakla kalmayacak, aynı zamanda onunla birlikte cesur bir yolculuğa da çıkacaktır. İkisi de içlerindeki boşluğu yine kendi içlerine yapacakları bir yolculukta bulacakları şeylerle dolduracaklardır. Filmde hissedilen ve verilen mesajlardan birisi de gerçeklerin bulundukları zaman çok acıtabileceğidir. 2011 yılının önemli filmlerinden The Right, Ayin filmi, gerçek olaylardan esinlenen bir film. Çok tartışılan şeytan çıkarma uygulaması ve kendi inancı hakkında şüphe duymasına rağmen şeytan çıkarma ayinlerini incelemesi için Vatikan'a gönderilen İlahiyat Fakültesi öğrencisi Michael Kovac'ın öyküsünü anlatıyor. ...2002 yılında en çok ses getiren filmlerden bir tanesi hiç şüphesiz Halka'ydı, The Ring. Bir şehir efsanesi şeklinde izleyenlerin 7 gün içinde ölümüne yol açan, korkunç görüntülerle dolu gizemli bir video kasetin varlığından bahsedilmektedir. 4 gencin şüpheli ölümü üzerine gazeteci Raquel,
bu sırrı çözmeye soyunur. Genç kadın araştırmaları sırasında oğluyla birlikte kaseti izleyince hayatlarını kurtarmak için zamana karşı gerilim dolu amansız bir yarış başlar. Film yönetmen Hideo Nakata'nın 1998 yılında çektiği Ringu isimli filmin yeniden çevrimi. Söz konusu film Japon sinema tarihinin en çok hasılat getiren filmleri arasında yer almakta. Yapım, hikayenin ötesini berisini anlatan devam filmleriyle birlikte kısa sürede bir efsaneye dönüştü. Sinema tarihinin en korkunç son 5 dakikalarından birine sahip olan film, Amerikan versiyonuyla karşımızda. ...2001 yılında vizyona girdiğinde çok ses getiren filmlerden The Others, yani diğerleri var şimdi de sırada. İkinci Dünya Savaşı sonrası New Jersey'de geçiyor. Kocasını savaşta kaybetmiş olan Grace, güneş ışığına hassasiyeti olan 2 çocuğuyla birlikte büyük bir konakta yaşamaktadır. Perdelerin hep sımsıkı kapalı tutulduğu eve 3 kişi uğrar. İhtiyar bir kadın ve adam, bir de dilsiz genç kız. Evi çekip çevirecek yardımcılar aramakta olan Grace, bu kişilere iş verir, onları çocuklarının sağlık durumu konusunda uyarır. Öte yandan Grace'in kızı Anne, Victor adlı bir çocuğun kendileriyle birlikte evde yaşadığına inanmaktadır. Evin çevresini kaplayan yoğun sis yüzünden kasabayla irtibatları kesildiği sırada Grace, kızının anlattığı hikayelerin doğru olabileceği yolunda kanıtlarla karşılaşır. İşte bu noktada eve yardımcı olarak aldığı insanlardan da şüphelenmeye başlar. Gücünü büyük ölçüde finalindeki sürprizden alan gerilim dolu bir yapım. ...1973 yılı yapımı The Exorcist, Şeytan türünün en önemli örneklerinden bir tanesi. 12 yaşındaki bir kız garip davranışlar sergilemeye başlar. Yattığı yerde havalanan kız aynı zamanda inanılmaz bir güce kavuşmuştur. Önce tıbbi yöntemlere başvuran annesi, doktorlar hiçbir açıklama ve çözüm getiremeyince aynı zamanda psikiyatr olan Peder Mörön'ü çağırır. Genç kızı inceleyen peder, kızın içine şeytan girdiğini tespit eder. Doğaüstü güçlere karşı verilen mücadele sinema tarihine geçmiş gerilim ve ürperti sahneleriyle dolu. The Conjuring, korku seansı 2013 yılı filmlerinden bir tanesi. Amityville'den önce Harrisville vardı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan The Conjuring, dünya ünlü paranormal araştırmacıları Ed ve Lorraine Warren'ın korkunç hikayesini anlatıyor. Ed ve Lorraine Warren, ıssız bir çiftlikte evindeki karanlık bir varlıkla mücadele eden bir aileye yardıma giderler. Güçlü bir şeytani varlıkla karşı karşıya kalan Warren'lar, hayatlarının en zorlu olayını yaşarlar. The Awakening, Öbür Dünya'dan 2011 yılının ses getiren filmlerinden. İngiltere, 1. Dünya Savaşı'nın yaşattığı acılar ve kayıplarla oldukça çok yara almış bir ülke. Travmatik acıların ortasında herkes doğaüstü güçlere inanma eğilimindeyken, Florence Cathcart adında sahtekarlıkları, asparagasları çözme ve hayaletleri yakalama konusunda uzman bir kadın, bir şikayet üzerine taşrada yatılı bir okula gelir. Kendisine iletilen bilgilere göre okulda birden çok hayalet gezmekte, öğrencilere ve hademelere görünmektedir. Florence başta bunun rastladığı diğer vakalar gibi olduğunu ve kendi yöntemleriyle gerçeği ortaya çıkartacağına inanır, fakat bildiği ve inandığı her şey görünmeyen varlıkların kendilerini hissettirmesiyle alt üst olacaktır. Stigmata 1999 yılında vizyona giren filmlerden. Bir genç kadın görünmeyen bir saldırganın vahşi saldırılarının boy hedefi haline gelince Vatikan'da bir din adamı harekete geçer ve olayı araştırması için bir rahip gönderir. Kadının ızdırabını gözlemleme fırsatını bulan rahip, onun iddialarıyla uğraşmak yerine öncelikle hayatını kurtarmaya karar verir. 2012 yılı yapımı Sinister filmi, Lanet filmi. Alison Oswald isimli bir suç yazarı, romanına malzeme toplamak için işlenen korkunç cinayetleri araştırmak üzere eşi Tracy ve 2 çocuğuyla birlikte ülkenin bir ucundan diğerine seyahat eder. Kiraladıkları dairede daha önce de yaşamış tüm hane halkı öldürülmüştür.
Allison evin tavan arasında gizemli bir kutu bulur. Bulduğu bu kutunun içinden bir adet projektör ve onlarca video kaseti çıkar. Kasetleri izlemeye karar verir ve karşılaştığı sonuç tüyler ürperticidir. Karşısına çıkan şey daha önce burada yaşayan ailelerinin işkence ve ölümlerini kayda alındığı sınav filmlerdir. Kanı donan Allison cinayetlerin ardında yatan gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir. Yapımını Paranormal Activity filminin yapımcılarının yürüttüğü filmin yönetmen koltuğundaysa The Exorcism of Emily Rose filmiyle tanıdığımız Scott Derrickson bulunuyor. ...2007 yılının gişe rekortmeni filmi Paranormal Activity. Genç, orta gelirli bir çift 2 katlı evlerine taşındıktan bir süre sonra özellikle geceleri giderek artan bir şiddetle kendini gösteren, rahatsız edici bir takım ses ve olaylara tanık olmaya başlarlar. Özellikle de uykuda oldukları sırada. Anne, Mama filmi 2013 yılında çevrildi. Victoria ve Lily, anne ve babası ormanın derinliklerinde öldürüldüğünde henüz çok küçük 2 kız kardeştir. Vahşi doğada yapayalnız kalırlar ve 5 yıl boyunca nasıl hayatta kaldıklarını kimse çözemez. Kızların amcası Lucas, kız arkadaşı Annabelle'le kızları sahiplenirler ve mahkeme kararıyla evlerini alırlar. Fakat insanlıktan uzak büyümüş çocukların rehabilitasyon süreci de oldukça zor olacaktır. Çocukların uyumsuz davranışları ve evden kaçmalarının ardında travma ve stresten başka bir etken olduğunu fark eden Annabelle, geceleri kızlara seslenen bir fısıltı olduğunu fark eder. Evdeki tek misafirler küçük çocuklar değildir. Dudaklarından dökülen Mama, nereye gitseler arkalarında olan bir hayalettir. 2005 yılı filmlerinden bir tanesi The Exorcism of Emily Rose, Şeytan Çarpması. Emily Rose adlı bir genç kızın hikayesi. Tıbbi müdahaleler krizlerini ve kabuslarını gidermeyince içine şeytan girdiği düşünülerek Peder Moore ile beraber dini inançlarına sığınarak bir ayine başlarlar. Ayin sırasında kız ölür ve Peder Moore'a dava açılır. Davayı yürüten avukat Erin Brunner, mantık ve dini inançlar arasındaki ince çizgiyle karşı karşıya kalacaktır. Sırada 2010 yılında çekilen Julian'ın Gözleri, Julia's Eyes var. Julian, ikiz kardeşinin de intiharına sebep olarak gösterilen hastalığıyla mücadele ederken, zaman içerisinde bu olay hakkında fikirleri tamamen değişir. Yavaş yavaş kardeşinin ölümü bir esrara dönüşür. Şüpheleriyle ilgili henüz bir sonuca varamamışken sürekli göz hapsinde olduğunu hisseder ve geçirdiği ameliyat sonrası onun için çok daha zor günler başlar. Gördüklerinin ne olduğundan bir türlü emin olamayan Julian için artık gerçeğin ne olduğunu bulmak her şeyden daha önemlidir. Sırada 2007 yılında vizyona giren 1408 filmi var. Mike Anslin, doğaüstü olaylar üzerine kitaplar yazan başarılı bir yazardır. Yine doğaüstü olaylara odaklanan son kitabı için araştırma yaparken, Dolphin Oteli'nin 1408 numaralı odasında bir takım gizemli olayların olduğunu keşfeder. Geçmişte kitapları için yaptığı çalışmalardan elde ettiği bilgilerden 1408'in önemli bir mit olduğunu anlayacaktır. Otel yöneticisi Mr. Olin'in de olaylara karışmasıyla her şey ürkütücü bir boyuta varır. 1408'in korkutucu geçmişini çözmeye çalışmak hiç de kolay olmayacaktır. Sırada bizden bir film var. Büyü. 2004 yılı yapımı olan bu filmde Mezopotamya'da büyük bir köyde yaşlı bir kadın aracılığıyla 700 yıl önce başlayan büyü günümüzde tüm şiddetiyle tekrar uyanıyor. İstanbul'dan bir arkeoloji grubu Artuk Sultanı Salih'e ait el yazması bir kitabı bulmak için bölgeye gittiklerinde büyü ve kötü cinleri yeniden harekete geçiriyor. Filmde Artukluların yaşadığı bir bölgeye kötü bir büyücü kadın geliyor ve masum çocukların ölümüyle sonuçlanan büyüler yapıyor.
Yaşlı kadının son yaptığı büyüden sonra Tanrı bu bölgeyi lanetliyor. Film bizim topraklara özgü bir gerilim yaratma iddiasında. Eski zamanlarda dünyanın ıssız bir köşesindeki bir adada birbirlerinden habersiz 4 ayrı kabile bulunuyordu. Bu kabileler adaya çok uzun zaman önce gelen bir adam aracılığıyla ateşle geç de olsa tanışmışlardı. Bir bilge ve öğrencileri bu adayı incelemek amacıyla gezi düzenlemişlerdi. Bir gemiyle zor da olsa adaya ulaşmışlar, ilk olarak birinci kabileyle karşılaşmışlardı. Bu kabilede ateşin kontrolü sadece rahiplerdeydi. Ateşin kullanma hakkının kendilerine verilmiş bir kutsal armağan olduğuna kabiledekileri inandırmışlardı. Sadece rahipler ısınıp sıcak yemek yerken kabiledekiler üşüyor ve yemeklerini pişirmeden yiyordu. Öğrencilerden biri öne atıldı. "Ben bu kabiledeki herkesin ateşten yararlanmasını sağlayacağım. Onun için burada kalacağım." Bilge ve diğer öğrenciler onu orada bırakıp yollarına devam ettiler. İkinci kabileyle karşılaştılar. Bu kabilede ateş yakan kimse yoktu. Ateşi çok eskiden görmüşler, ateş yakmaya yarayan tüm araçlara tapıyorlardı. Ateşin ilahi bir güç olduğuna inanıyorlardı. Bir öğrenci daha öne atıldı. Ben de burada kalıp herkese ateşi nasıl yakacaklarını öğreteceğim." Onu orada bırakıp diğerleri yola devam edip 3. kabilenin yaşadığı yere ulaştı. Bu kabilede ise bir zamanlar ateşi adaya getiren adamın totemlerini yapmışlar, her yere yerleştirmişler ve ona tapıyorlardı. Ateşi getiren adamın Tanrı olduğuna karar vermişler, çok uzun zaman önce ateşi görmüşler ama sonra kimse ateş yakmayı denememişti. Öğrencilerden biri daha atıldı. "Ben de burada kalıp bu kabileye ateşi nasıl kullanacaklarını öğreteceğim." Diğerleri adaya gezmeye devam edip 4. kabilenin köyüne vardılar. 4. kabilede de ateşin kendisi Tanrı yerine konulmuştu. Ateş yakmayı yine bilmiyorlardı ama hep ateşin gücü, kutsallığı hakkında konuşuyorlardı. Başka bir öğrenci de bu köyde kalmak istedi. Bilge ve öğrencileri adayı biraz daha gezip 4 köyde kalan öğrencileri almak için tekrar aynı yolu izleyerek geri döndüler. 1. köye vardıklarında öğrendiler ki öğrenci ateşi herkesin kullanabileceği söyler söylemez rahiplerce suçlanmış, rahiplerin kışkırtmasıyla bir yabancının sözlerine inanmak yerine kendi rahiplerine inanan kabiledekiler de öğrenciyi yakalayıp rahiplerinin ateşiyle yakmıştı. 2. köydeki öğrenciyi almaya gittiklerinde buradaki öğrenci halkın tapındığı aletleri kullanarak ateş yakar yakmaz halk korkmuş, tapındıkları nesnelerin böyle kullanılmasına tepki göstermiş ve öğrenciyi öldürmüşlerdi. 3. köydeki öğrenci, önemli olan ateşi yakmanız, bir insanın totemini tapmak doğru değil diye söze başlayınca hemen onu da öldürmüşlerdi. 4. köydeki öğrenci de ateşi tapmanın doğru olmadığını, önemli olanın ateşi kullanmak olduğunu, ateşin aslında ne olduğunu anlatmaya başladığı anda öldürülmüştü. Bilge ve kalan diğer öğrenciler çaresiz gemiye döndüler. Adadan uzaklaştılar. Bilge başlarına gelen acı durumdan çıkarılacak ders için öğrencilerine dedi ki, "Cahiller bildiklerini doğru zanneder. Onlara yeni bilgiler öğretmek istediğinizde size direnirler. Yeni bilgiler cahiller için huzursuzluk kaynağıdır. Bu cahillere herhangi bir şey öğretmek de çok zordur. Gerçekten bilgili insanlardan nefret ederler. Onları yakarlar ve kendilerine göre cezalandırırlar." Hayat akarken her zaman yeni şeyler öğreniriz. Bu yeni öğrendiklerimiz eski bildiklerimizle çeliştiğinde huzursuz oluruz. Şimdiye kadar bildiklerimizin yanlış olduğunu kabul etmek istemeyiz. Bilgi bir insan şu an bildiklerine şüpheyle yaklaşır, bilgilerini sorgular, yeni bilgilere açık olur. Cahil insansa ilk olarak ne öğrendiyse onlarla yetinir. Bilgilerinin doğruluğunu sorgulamayıp körü körüne inanır. İnsanı diğer canlılardan ayıranın akıl olduğunu unutur, yalnız duygularıyla hareket eder.